Merhaba, Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir poğaça tarifi vereceğim. Katmeri poğaça. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Kasemize 2 su bardağı süt ilave edelim. Ilık süt. 1 yemek kaşığı maya. 1 yemek kaşığı şeker. Karıştıralım. Bir çay bardağı dolusu sıvı yağ. Hepsini boşaltmıyoruz. Birazını hamurun üzerine ayırdım. Unumuzu ilave edelim. Azar azar kontrollü bir şekilde 1 tatlı kaşığı tuz. Hamurumuzu spatula ile toparlayalım. Tekrar unumuzu ilave edelim. Spatulayı çıkaralım. Hamurumuzu yoğuralım. Yumuşacık bir hamurumuz oldu. Pamuk gibi. Ayırmış olduğumuz yağı üzerine boşaltalım. Üzerine kapatalım. Mayalansın. Hamurum çok güzel kabardı. Görüyorsunuz puf puf kabardı. Hamurumuzun kasenin içerisinde havasını alalım. Masaya koyalım. Üzerine yağ döktüğümüz için hamurumuzun üzeri yağlı. Hamurumuzu güzelce toparlayalım. Bezeleri ayıralım. Toplamda 8 eşit beziye ayırdım. Hamurumuz hazır, bezelendi. Bir tanesi masaya alalım. Birazcık elimizle, birazcık merdane ile genişletelim. Açmış olduğumuz hamurları kenara alalım. Açarken çok az un kullanalım. Pasta tabağı büyüklüğünde olsa yeterli. Bezelerimin hepsini açtım. İçine sürmek için 100 gram tereyağı erittim. Tereyağım soğudu. İçerisine sıvı yağ koymadım. Hamurda olduğu için gerek yok. Fırçayla hamurumuzun her tarafını sürelim. İkinci bezeyi üzerine koyalım. Tekrar üzerine 2 tatlı kaşığı yağ koyalım. Kenarından çekiştirerek kare şekli verelim. Katlayalım. Üzerine elimizle bastıralım. Tabağımıza alalım. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde yapalım. Poğaçamız hem çok kolay oluyor hem de çok lezzetli. Yapıp dondurucuya da koyabilirsiniz. Piştikten sonra soğusun, dondurucuya kaldırın. Daha sonra da çıkarıp ısıtın. Yeni yapmış gibi oluyor.
Kare şekli verelim, katlayalım. Son hamurumuzu da aynı şekilde katlayalım. Tepsimize koyalım. Üzerine kapatalım. Dolabımıza kaldıralım. Tereyağı donana kadar beklesin. Üzerine kapatalım. Kurumasın. Dolabın dondurucu kısmına koyalım. Üst kısmına korsak kabarır. Güzel olmaz o şekilde de. Elimizle birazcık genişletelim. Dület yardımıyla 4 parçaya ayıralım. Kenar kısımlarını da alalım. Daha sonra da içine koyacağız. İç harcı olarak peynir kullanıyorum. Katladığımız kısımları sıkıştıralım, açılmasın pişerken. Kenarlarını sıkıştırmıyoruz. Sadece orta kısımlarını. Kenarları açık kalsın. Kenarlarını kapatırsak güzel kabarmaz. Tepsimize dizelim. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde açalım. Kenarlarını alırsak kabarırken güzel kabaracak. Poğaçalarımız güzel kabarık kabarık yumuşak olacak. Tepsimizi dizelim. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde yapalım. Üzerine kapatalım. Tepsi mayası olsun. Üzerine ben bir de dolap poşeti örttüm. Daha güzel kabaracak. Bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı süt karıştıralım. Üzerine bastırmadan sürelim. Üzerine çörek otu, susam serpiştirelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hangi ülkeden izliyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Güzel yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı. 180 derece ısıtılmış fırında 35-40 dakikada pişirdim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Poğaçalarımın ilk sıcaklığı çıktı. Doku testi yapalım. Yumuşacık oldu. Hala çok sıcak. Görüyorsunuz pamuk gibi oldu. Çok da lezzetli. Bir tanesinin daha doku testini yapalım. Bu şekilde pişmiş haliyle soğuduktan sonra dondurucuya kaldırırsanız daha sonra da çıkarıp ısıtın. Misafiriniz geldiğinde ister kahvaltıya nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz hafta sonu kahvaltısını hazırlayın. Yapımı çok kolay, çok da lezzetli oluyor.
Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.